koca Mevlana. Büyüklüğü, söz sultanlığı yanında o ölçüde de mütevazi mahviyet içinde. Men bende şu demi düşünün. Men bende Kur'an'ım eğer candarım düşünün. Mübarek başı her zaman Hazreti Resulü Zişan'ın kapısının eşiğinde. Ne diyorsa ona diyor ve dediği şey onun vasıtasıyla sahibine ulaştırılıyor. Bir gözü insanlarda onlara hakikati gösterme adına, bir gözü sürekli hep ötelerde, ötelerin ötesinde, ötelerin ötesinde. Bize gerçek mümin olma yolunu gösteriyor. Peygamberi izleyenlerin başında gelenlerden birisi sayılır. Gazali gibi, Ömer bin Abdülaziz gibi, çağın sözcüsü gibi şahısları adına yaşamamışlar. Kendi şahısları itibariyle fani olmuşlar. Kendilerini hiçleştirmişler. İçtenleştirecekleri şeyleri içtenleştirince kendilerini hiçliğe salmışlar. Hiçlik çağlayan, geriye dönüş imkanı olmayan o hiçlik çağlayanı her şey olma deryasını onlara alıp götürmüş. Fakat o mevzuda insanın iradesinin hakkını vermesi, belli bir gayret sarf etmesi, birdenbire Cenab-ı Hakk'ın iki sıra bir lütfu olabilir. Kimse ona bir şey diyemez. Fakat objektif olan, başta yapması gerekli olan şeyler nelerse onları yapmak, ondan sonra yapacağı şeyleri yapmak, ondan sonra yapacağı şeyleri yapmak, ondan sonra tıpkı bir çocuğun hayatı öğrenmesi adına annesinin babasının yanında, evinde, yuvasında bir gün sürünmeyi öğrenir, emeklemeyi öğrenir, bir gün düşe kalka yürümeyi öğrenir, bir gün kemküm ederek konuşmayı öğrenir, bir gün doğru konuşmayı öğrenir, bir gün yaptıklarını yapar, kademe kademe esas insanla doğru yürür. O evde ne ölçüde, o hanede ne ölçüde insanlık varsa onu zirvede yakalamaya çalışır. Gayri iradi, taklit bu. Allah yolundaki yolcular, peygamber yolunun yolcuları birdenbire böyle kendilerini zirvede bulamazlar. Evvela kendi nefisleri itibariyle fena bulacaklar. Kendilerini yok sayacaklar. Allah'ın emirlerinin boynu tasmalı, boyunlarında kement, birer bendesi esasen azat kabul etmez, birer bendesi sayacaklar. Yaptıkları iyilikleri görmezlikten gelecekler. Sadece Allah'ın bir lütfu olması itibariyle tahdisi nimet devinden, bu da senden deyip elhamdülillah demek suretiyle mukabelede bulunacaklar. Alvar İmam'ın ifadesini hatırlattı bu söz. Değildir bu ihsa, değildir bu bana layık. Bu bende, bir bende ben. Bana bu lütf ile ihsan nedendir? Bana bu lütf ile ihsan nedendir? Kendimi hiç layık görmüyorum. Ama çevreme bakıyorum, Cenab-ı Hakk'ın bir sürü lütfu, selviler gibi boyatıp gelişmiş, ekinler gibi başa yürümüş. Fakat çok küçük göz açıp kapama ölçüsünde bir haramı da hayat boyu unutmama, bir şüpheli şeyi hayat boyu unutmama, her aklına geldiğinde bir kere değil, elf estağfirullah, 1.000.000 estağfirullah, gözlerime hakim olamadım, harama baktım.
Ayaklarıma hakim olamadım. Hayvanlığa düştüm, harama doğru yürüdüm. Elimi kontrol edemedim, harama el uzattım. Alkışlanmaya kendimi kaptırdım. Dünya sevgisine kendimi saldım. Bunlar da Allah belası birer çağlayandır. Allah belası çağlayanlar, bunlar da insanı şeytan deryasına alır götürür. Geriye dönmeye de imkan yoktur artık. Hafizanallah. Onun için ister iyilikler ve güzellikler, isterse kötülükler, başta çok küçük bir nokta olarak başlar. Bu kainat bile bir çekirdekten var olmuş. Trilyon seneler geçmiş. Oysaki kün fekan tezgahından çıkınca mesele bir anda her şey oluverirdi. Jeolojik dönemlere öyle milyar senelere ihtiyaç yoktu. Fakat adeti ilahi bir şey öğretiyor. Tıpkı sizin gelişmelerinizde de aynı şey söz konusu. Düşüşünüzde de aynı şey söz konusu. Fenalık bir güve gibi bünyenize düştüğü zaman farkına varırsanız söker atarsınız onu. Fakat farkına varmazsanız şayet içten içe sizi kemirir. Bu min indi nefsi benim söylediğim bir söz değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir insan bir fenalık işlediği zaman kalpte bir leke olur. O tevbe ile, evbe ile, inabe ile, evbe ile, istiğfar ile hemen çabuk silinmezse adeta başkasına da çağrı olur. Bir söz var, bir kere yalan söyleyen sonra hayat boyu yalan söyler. Bir kereye bile kapıyı aralamamak lazım. Bir kereye yalana karşı kapıyı araladığınız zaman, zikzaka karşı kapı araladığınız zaman, tenakuzlara karşı kapı araladığınız zaman, hayatı içtimaiye hükmedenler bunu yapıyorlar. Sonra bütün şeytanı kapılar, kale kapıları gibi ardına kadar açılır. Harıl harıl içeriye şeytanlar nüfuz eder. Bunu da Hazreti Gazali'ye müracaat edin. Kalp, gelecek ruhanilere kapandığı zaman hafizanallah bütün kapılarıyla şeytana karşı açılır. İnsan günahın ezikliğini duymaz vicdanında. Sonra yaptığı bir küçük iyilik varsa onun büyüklüğü karşısında kendini üvey gibi görür, göklerde zanneder. Hafizanallah. Namaz adına yatıp kalkıyorsa ama ne büyük iş yapıyorum der. Yatıp kalkma oysa ki namaz Cenab-ı Hakk'ın azametini vicdanında duyarak belki rükûa o emri düşünerek, kütüb-ü fıkhiyedeki meseleyi düşünerek rükûa gitmek değil. Fakat ben onun karşısında eğilmeliyim mülahazasıyla. Yahu iyi ki Cenab-ı Hak bunu emretmiş, rükû demiş. Sonra adeta kalkıp bir kere daha Murad-ı Sübhani'yi temaşa ediyor gibi bir kere daha yukarılara bakmak. Yahu yetmedi onun karşısında eğilmek, secdeye kapanmak. Emirlerin dürtüsüyle, itişiyle değil esasen, meseleyi vicdanında derinlemesine duymak suretiyle. İnsan bunu hedefler, yürürse, farkına varmadan esasen, bir gün bakarsınız iman-ı billah'tan marifetullah'a sıçramış. Marifetullah'tan muhabbetullah'a Gazali'nin İhyasında şimdilerde okuduğumuz şey. Marifetten muhabbete. Bilmeyen sevemez. Her şeyiyle bileceksiniz onu. Sizin anatomik yapınızdan bu varlığın, koskocaman varlığın, siz onun fehristisiniz. Koskocaman varlık adeta büyük bir insan. Siz de küçük bir varlıksınız. Onun özeti, hulasası. Sizde o Allah Celle Celaluhu onu hatırlatıyor. Tıpkı bir kitabın fehristisi gibisiniz. O fehristi iyi belleyen insan hiç şaşırmadan kainatın sokaklarında çok rahat dolaşır şaşırmadan. Uğradığı herkesten selam alır, uğradığı herkese selam verir geçer. Taşa, toprağa, ağaca, suya, aka, ırmağa, karıncaya, kuşa her şeye selam verir geçer.
Hepsi o tekvini emirler mecmuasının bir kitabıdır. Fakat insan evvela fihriste, kendi anatomisinde okuması lazım. Hazreti Pir'in mülahazasına irca edecek olursak, afaki enfüs düşünceden evvel enfüsi düşünce esasen. Yoksa o geniş halin, siz o meseleyi fihriste çözmemiş iseniz, o geniş alemde kafa dağınıklığına maruz kalabilirsiniz. Meseleyi kuşatamayabilirsiniz. Hafizanallah. Efendim, iman-ı billah'tan marifetullah, marifetullah'tan muhabbetullah, muhabbetullah'tan zevki ruhaniye, sonra Hazret'in ısrarla üzerinde durduğu gibi aşku iştiyaku likaullah'a bütün sofilerde durmuşlar. Allah'a aşık olur. Mecnun'un Leyla'ya aşkının çok ötesinde. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıksa, Cenab-ı Hak huzur-u kibriyasını alsa, orada da bayılır geçer, yine Allah der esasen. Aşkını seslendirir. Bir ney gibi aşkını seslendirir adeta. Göremez, duyamaz, ihate edemez. Aşkını seslendirir. O ufka talip olmak lazım. Bir insan kıymeti harbiyesi bir yönüyle talip olduğu şeylerin kıymeti harbiyesiyle mebsude mütenasiptir. Doğru orantılı. Neye talipseniz kıymetiniz odur sizin. İyilik adına olan şeyler böyle olduğu gibi kötülük adına olan şeyler de böyledir. Onu diyordum. İnsanlığın ihtiyar tablosu buyuruyor ki bir günah işlediğiniz zaman silmediğiniz takdirde o öyle buyurmuyor. Fakat ikinci bir şeye de bir yönüyle çağrı olur diyorum ben bunu. Kella bel ran ala kulubihim. Kella bel ran ala kulubihim. Burada sekit var esasen. Orada bir kıraat açısından, Kur'an'ın iç mucizesi açısından, mazmuna dokunmama açısından, onun mazmuna dokunacak olursanız, berrane diyeceksiniz. Berrane. Mana değişiyor. Hayır. Berrane. Efendim, bir soluk alma verme diyeceksiniz. Reyn esasen. Kalpte bir reyn. Bir reyn, bir hafif bir şüphe, bir reybilik, şayet bir güve gibi musallat olursa kalbe, ikincisine çağrı, üçüncüsüne çağrı, dördüncüsüne çağrı, beşincisine çağrı. Yavaş yavaş insan vicdanında bir çürüme baş gösterir. Buna insanın manevi anatomisinde deformasyon diyebilirsiniz. Manevi anatomisi yani kalp, ruh, vicdan, his, şuur gibi insanı Allah'la irtibatlandıracak mekanizmada bir yönüyle güve düşmüş gibi delik deşik olursunuz. Hiç farkına varmadan. Bu açıdan kapıları bence en küçük bir aralıkla bile o türlü şeylere açmamak lazım. Hatta imkan varsa size milletvekilliği, valiliği, kaymakamlık teklifi geldi. Ya bunu falana verseniz daha iyi olur. Hazreti Ömer'le Ebu Bekir arasında olduğu gibi radıyallahu anhuma elfe merratin. 1000 defa Allah onlardan razı olsun. O onun elini tutuyor, ben buna biat ediyorum. O da diyor ki, Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem hiç ayrılmayan, ben ona biat ediyorum diyor. Evet, zannediyorum herhalde bu meseleyi belki uzatabilirlerdi. Fakat vakit israfı olurdu böyle. Burada kafa dağınıklığına sebebiyet verirdi. Başkaları farklı düşüncelere giderdi. Yoksa Hazreti Ebubekir durmadan Ömer'in elini sıkardı. Ömer de Ebubekir'in elini sıkardı. Kalkar olmadı bu der Osman'ın elini sıkarlardı. Olmadı der Ali'nin elini sıkarlardı. Efendim teşettütü araya düşünce karışıklığına, karmaşasına sebebiyet verirlerdi. İsar ruhu, başkalarını kendine tercih etme. Bu imamete sen layıksın. Lütfen geç. Ne olur. Allah aşkına geç. Allah aşkına sen vali ol. Allah aşkına sen kaymakam ol. Allah aşkına sen milletvekili ol. Ben de seni seçenlerden olayım. Hiç farkına varmadan bu türlü şeyler insanın manevi anatomisinde deformasyon meydana getirir. Hiç farkına varmadan çürümüştür o ama farkında değil.
Şimdi sadece bir çürümüş kafanızı ona takıp da çürümüşlüğü onda mütalaa etmemek lazım. Eğer etrafındakiler de çürümemişse şayet, ya biri yeter diyecektir. Siz hiç duydunuz mu böyle yeter diyen bir ses? Onca mezalime, onca mesaviye, onca şenaete, onca denaete, Hitler'in yapmadığını yapmaya, Saddam'ın yapmadığını yapmaya, Gazzafi'nin yapmadığını yapmaya bir tane pozitif ses, bir tane insanca soluk yükseldiğini duydunuz mu? Evet. Şayet öyle bir şey olursa o da kendini bulacağı yerde bulur zaten. O da onu bildiğinden dolayı varsa, içinden geliyorsa şayet. Dolayısıyla çürümede bir yönüyle bir tabiat çürümeye, iç deformasyona, iç çürümesine müsaitse şayet, çevresi de onun bu meseleyi hızlandırırlar. Farkına varmadan amnofisin arkasından gidiyor. Evet, amnofis deyince her hadise bir şey çağrıştırıyor, arz edeyim ben. Şeytan gelip bir gün amnofisi o, Hz. Musa'ya muasır olan Firavun'a Mehmet Akif amnofis diyor. O mu? Yoksa başka bir adı mı var? İbn-i Şems mi? Filan. Şeytan gelip diyor ki, yahu saçın sakalın artık bembeyaz oldu senin. Ene Rabbükümül Âlâ diyorsun, başka bir yerde benden büyük Tanrı yok diyorsun. Ayağımın dibinde bu su akıyor. Musa kim yani, o kim oluyor ki benimle boy ölçüşsün falan diyor. Bunların hepsini Kur'an-ı Kerim mazmun olarak ifade ediyorum. Artık yani sen bu dediğin şeylerden vazgeçsen diyor. İhtimal herhalde bir kahkaha attı. Yani şimdikilere de deseniz kahkaha atarlar. Sen git yarın gel diyor şeytana. Demek ki bazen insan o duruma düşüyor ki hakikaten şeytan bile onun edip eylediği şeyleri akıl erdiremiyor. Sen git diyor, yarın gel diyor. Gidiyor, ertesi gün kalkıyor, Kahire, yerleri Kahire, Firavunların. Sokaklardan içeriye girince bakıyor ki insanların bazıları dört ayağı üzerine çömelmiş yerde bağışlayın, inek gibi böğürüyorlar. Bazıları merküp gibi anırıyorlar. Bazıları at gibi kişniyorlar. Bazıları koyun gibi meliyorlar. Bazıları köpek gibi havlıyorlar. Bazıları bilmem ne gibi uluyorlar. Şaşırıyor şeytan buraya. Geliyor diyor, ya nedir bu hal diyor böyle. Bütün Kahire'nin sokakları hep böyle şeylerle gördüm. İşte diyor, bunlar benim şeylerim, bendeganım, arkamdan koşturup duran sürüler. Ben ene Rabbukumul Âlâ dediğim zaman bunlar da evet dediler bana. Sürüklendiler. Bak senelerden beri Harun'la Musa'ya söz geçiremedim ben diyor. Evet. Manevi anatomisi itibariyle kendini çürümeye salmış insan, çevresindeki şuursuz, insafsız, izansız, bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih edenler, alkışlıyor, takdir ediyorlarsa şayet, bence o insanı farkına varmadan amnofisleştiriyorlar, Gazzafileştiriyorlar, Saddamlaştırıyorlar, hiç farkına varmadan. Evet, Allah'a karşı terakkide adım adım olduğu gibi çürüme, korkunç deformasyonda hep böyle mebdede çok küçük bir şeyle başlar, küçük bir açı. Fakat makas açıldıkça açılır, açıldıkça açılır, açıldıkça açılır. Bu anil merkez kaç, doğrudan kaç, uzaklaş. Merkez kaç demek. Anil merkez hareket derdi eskiler. Şimdi merkez kaç. Açıldıkça açılır, açıldıkça açılır, açıldıkça açılır. Öyle açılır ki hakikaten şeytanı bile hayrette bırakacak bir duruma düşürür insanı. Şair arkadaşımın ifadesiyle isyan deryasına yelken açmışım, kenara çıkmaya koymuyor beni. Alır götürür onu,
bir yönüyle şeytanın hazırladığı gayyaya götürür farkına varmadan. Bu dünya fanidir, bunda kalınmaz. Yürü dünya yürü, sonu virandır. Medet şimdiden sonra ahir zamandır. Bu psikiyatristlerin dahi bileceği bir husustur yani. Paranoyanın çok çeşitli tesirleri vardır. Eksiği, gediği olan basit bir zeminden esasen önemli hayati bir yere gelmiş. Mesela daha net konuşacak olursak şayet, fakir bir aile, gece konduda oturan bir aile, birdenbire kendisine Cenab-ı Hak imkanlar verince, bu küstahlaşır bir yönüyle, herkese tepeden bakmaya başlar. Firavunlar içinde böyle olmuştur, Hitler de aynen böyledir. Sergüzeşte hayatlarına baksanız bunların, hayatlarını doğru okusanız, sonra onu soyut bir resimciye, ressama verseniz, resim çizse, hepsi aynı şekli çizecektir. Hepsi birbirine çok iyi benzerler bunların. Bir de hakları olmadığı halde elde ettikleri o şeyleri elden kaçırırız diye esasen bir vehim, bir korkma, sürekli bir tereddüt. Neme lazım? Mesela şahsa, efendim ya Hümeyni gelirse filan, paranoyasını yaşar. Benim saltanatım gider. Başka yerlerde de öyle. Saddam, ya Ekrad içinden birisi kalkar Hümeyni gibi gelirse, ben Irak'ta saltanatımı kaybederim. Öbürü Yemen'de Hümeyni gibi birisi gelirse, ben saltanatımı kaybederim. Oysa ki kaç yerde birkaç tane sarayım var benim. Bir yerden bir yere giderken 50 tane zırhlı arabayla gidiyorum ben. Efendim adeta ordular beni koruyor. Adeta bu milletin başında bulunan ben, o milletimin başında olmazsa olmaz gibiyim. Bütün bunlar esas insandaki o paranoya duygusunu, düşüncesini tetikleyen faktörlerdir esasen. Elde ettiği haksız yere elde ettikleri şeyleri kaybetme vehmiyle, şüphesiyle, tereddütüyle, bir yönüyle seftisçe yaşarlar. Bunlar dolayısıyla ihtimallere hüküm bina ederler. Yüzde bir ihtimal belki, bir yerdeki bir oluşum esasen, bir karartı, belki bir gölge, aman bir cin olmasın falan der. Dolayısıyla yok mu etrafındaki insanlar şu gölgeye ateş etsinler. Cin olabilir bu filan. Büyücüler varsa şayet bu cini savmak için gelse bir şey okusalar falan diye. Varsa kendisinde paranoya, başvurmadığı şey bırakmaz böyle. Zannediyorum İslam dünyasında ona musallat olmuş günümüzdeki paranoyaklar esasen haksız yere elde ettikleri şeyleri elden kaçırırız mülahazasıyla en masum insanların kanına, ırzına, namusuna tecavüz edercesine. Zaten onlar için namus, ırz filan meselesi söz konusu değil. Tecavüz ederler, hafizanallah. Ve bunları yaparken de esasen en tehlikelisi İslam dünyasında. Neden? Çünkü o şeytani saltanatlarını korumak için İslami argümanları kullanırlar. Camiye gelirler, ön safa geçerler, halkın içinde görünürler. Durmadan zat-ı uluhiyetin namı celilini tekrar eder dururlar. Peygamberimiz derler. Bazen o gün o moda olursa Kur'an Müslümanlığı derler. Bazen hadis Müslümanlığı derler. Bazen fıkıh Müslümanlığı derler. Siz başka bir şey söylemişseniz mutlaka kendilerine göre farklı bir şey söylerler. Bazen imamlar da kim oluyor? Kur'an bize yeter derler. Ben bunları söylerken zannediyorum siz sosyal medyada duymuşsunuz bunları. Şu ağzı gözü bozulmuş esasen İslam dünyasının başına musallat olmuş eşrarın ağzından şerareler halinde akan bu şeni, bu deni şeyleri defaatla duymuşsunuzdur. Evet, İslam'ı argümanları kullanma, namazı kullanma, orucu kullanma, haccı kullanma, Allah deme, haşa ve kella, peygamber deme, bunları kullanma. En tehlikelisi bu. Sürüler bundan dolayı aldanabilirler yani. İşte Firavun'un kullandığı gibi yani. Baksana
Ben Kamer Dağı'nın içinden çıkan Nil Nehri hakikaten boşalttığı su itibariyle bir senedeki o dağın hacminden çok daha büyük. Nereden çıkıyor o su? İşte o benim ayaklarımın dibinden aktığına göre demek bende bir şey var yani. Bu insanlar beni alkışladıklarına göre bunca insan yalan mı söyleyecek? Buna ister tevatür deyin, isterse meşhur deyin. Bunca insan yanılmaz yani. Demek ki bende hakikaten alkışlanacak bir yan var ki alkışlıyorlar. Ve onu kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Takdir edilmeyi kaybetmemek için elinden gelen her şeyi yapar. Bilerek dünya hayatını ahiret hayatına tercih ettiği için o mevzuda elinden gelen her şeyi yapar. Dolayısıyla biraz evvelki mülahazalara bağlı olarak işi götürecek olursak şayet bünyesine bir güve düşmüştür bunun. Hiç farkına varmadan onu kemiriyor. Fakat o bunun farkında değildir. İç deformasyon yaşıyor demektir. Bir iç çürümesi yaşıyor demektir. İyilikler, güzellikler, dine ait güzellikler içtenleştirileceği yerinde esasen şeytanın dürtüleri, şerareleri, sinyalleri nefis tarafından sürekli çözülerek ona sunulduğundan dolayısıyla şeytanın şerarelerine göre hareket etmekte, nefsi emmarenin dürtülerine göre hareket etmekte, havai nefsine uyup hareket etmekte, havai nefsime uydum pek çok günah ettim, huzura kanlı yüzle varayım ya Resulallah diyor. Havai nefsine hiç uymayan Leyla Hanım Diyarbakırlı. Evet, men ittekaza ilahehu hevahu. Nefsini, hevasını ilah ittihaz eden, sayan, içten gelen dürtüleri neyse şayet taparcasına onların muktezasını yerine getiren hafizanallah. Böyleleri adeta cinnet derecesinde her şey yaparlar. Kanun yoktur, bilmezler kanunu. Hukuk yoktur, adalet yoktur onların kitaplarında. Çünkü onlar kitapsızdır. Kitapta okumazlar onlar. Belki şöyle böyle diploma almışlardır. Fakat diplomalı cahillerdir. Hepsi. Firavun'un sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor şeklindeki ifadeleri Hazreti Musa'ya karşı meleğini yani. Mele onun mabeyni humayun sergerdanları. Tabii öyle bir serkerin aynı zamanda sergerdanları olması gayet normal. Mele o demek Kur'an-ı Kerim'de geçen bir kelime. Mabeyni humayun veya meclistekiler filan demek diyebilirsiniz. Meşveret halkı. Halkı kışkırtması da bu tür paranoya mıydı yoksa zulmüne bir bahane mi? Esasen zulme bahane bulma da esas yine paranoya ile irtibatlandırılabilir. Esas yaptığım şeyler yapacağım, yaptığı şeylerin hepsi zulüm yani. Yaptığı şeylerin hepsi zulüm. Ama insanları sindirme, bastırma biraz evvelki menkibeydi bahsettiğim şey. Menkibeydi. Halkı o hale getirme, Kur'an-ı Kerim diyor yani kelime kelimeyi hatırlatıyor. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُهُ. Kavmini hafife aldı, kas sistemine göre. Siz benim seviyemde insan değilsiniz. Kas sistemi Hindistan'dan mı Mısır'a gitti, Mısır'dan mı Hindistan'a gitti belli değil. İnsanları tabakalandırma. Birinci basamaktaki insanlar. Serkarlar, daha güzel ifadesi serkerler. İkinci basamakta onu alkışlayanlar. Üçüncü basamakta işte ona destek olanlar. Dördüncü basamakta onun gözünün içine bakanlar. Beşinci basamakta artık tamamen ona zıt gibi görünen, ezilme hak edenler. Ondan sonra altıncı basamakta, yedinci basamakta, sekizinci basamakta, dokuzuncu basamakta. Bunlar hepsi ezilmeyi hak eden insanlar. Bunları ezmezseniz şayet muhtemel, binde bir ihtimal bunlar gelir sizi ezerler, Kahire'yi sizin elinizden alırlar, ahramlara otağlarını kurarlar
Ve dolayısıyla bugüne kadar çırpınıp durduğunuz, çırpınıp durarak elde ettiğiniz şeyleri kaybetmiş olursunuz. 50 türlü zillete katlanarak elde ettiğin bu şey, 3-5 tane çapulcunun gelip senin elinden almasına eğer gözümlüyorsan, sen akılsızsın demektir. Öyleyse bence bunların hepsinin kökünü kazmak lazım, kezzap dökmek lazım, kurutmak lazım. Onu benim yaşamam, bu saltanat, bu debdebeyle yaşamam buna bağlıdır. Benim var olmam, benden başkasının yok olmasına bağlıdır. Ya benim gibi düşünecekler veya hukuksuz, kanunsuz, bunların hepsi ölümü hak etmişler demektir. İslam dünyasında olan şey bu. Derdest edip götürüyor Saddamcılar, Gazzaficiler, derdest edip götürüyorlar. Senin suçun var. Yok ya ben bir şey yapmadım diyor. Bir şey yapmadığını ispat et. Bak ne hukuk mantığı bu. Vallahi böyle bir mantıksızlık karşısında bir de bunun karşısında sesini çıkarmayanlar karşısında şeytan zannediyorum zil takıp oynuyordur. Hiçbir zaman insanlık üzerinde bu kadar hakimiyet tesis edemedim ben. 20. asrı Allah Celle Celaluhu benim için yaratmış. Bencil, egoist insanlar. Tam bana göre insanlar. Sanki bu asır benim asrım. Enaniyet asrı. Egoizma, egosantrizma, narsizma asrı. Çok insanda olabilir paranoya. Hafizanallah. Vehimlere bağlanabilir. İnsan vehimlere göre hareket edebilir. Ama zannediyorum bu mevzudaki o problemleri, o isipası silecek bir şey varsa o da aklı selim, kalbi selim, ruhu selim, hissi selim heyetiyle meseleyi meşveret ederek götürme. Salim düşünüyorlar, salim hissediyorlar, salim konuşuyorlar, salim ruhları var. Mâhâbe men isteşâre. Bunlarla meseleleri meşveret ederek götürürseniz suçmezsiniz Allah'ın izni inayetiyle. Salmazsınız kendinizi zift çağlayanına, hafizanallah. Akmazsınız zift deryasına, hafizanallah. Ama bir kısım vehimlere kapılarak şuna sahip oldum, buna sahip oldum, elimden alırlar bunları, mülahazasına kendinizi kaptırırsanız hiç farkına varmadan paranoyanın değişik mertebelerinde, değişik makamlarında bir yer tutmuş olursunuz. Siz tutmadınız, inşallah tutmayacaksınız. Size tutturamayacaklar onu Allah'ın izni inayetiyle. Çünkü talip olduğunuz şey o kadar büyük, o kadar yüksek ki ahsen-i takvime mazhariyetin gereği odur. Siz bulacağınızı bulmuşsunuz, artık bulacağınız bir şey kalmamış. Onu bulan, bulacak bir şey kalmamış demektir. Onu kaybeden de bir şey bulmuş sayılmaz. Hikeme atayette Ataullahil İskenderani. Hazreti Bediüzzaman da bunu alarak kullanıyor. Bir kelime farkıyla. مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَ وَمَاذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَ. Onu bulan ne kaybetmiştir ki, onu kaybeden ne bulmuştur ki? Evet. Ağırttım başınızı, helal edin hakkınızı, deşeledim sızınızı. Bir kere daha vicdanlarınıza duyurdum. Tanıdığınız, bildiğiniz kimselerin çektiği şeylerden dolayı acınızı.